Ford adını duyduğunuzda zihninizde ne canlanıyor? Çoğumuz için bu isim Mustang'in gürleyen motor sesi, gökyüzü mavisi, oval amblem ve Amerika'nın sonsuz yollarını çağrıştırır. Gücü, çeliği ve dünyayı tekerlekler üzerine oturtan devrimci bir vizyonu simgeler. Parlak otomobiller, uçsuz bucaksız araziler ve sanki hiç kırılmayacak gibi görünen bir miras zinciri gözümüzün önünde belirir. Ama ya bu hikaye kusursuz bir zaferden ibaret değilse? Ya Ford ailesinin serüveni, babalarla oğullar arasında yaşanan çatışmalarla örülmüşse? Dışarıdan gelen tehditlerden çok, kendi içindeki kırılganlıklarla sarsılan bir hanedanlık söz konusuysa? İşte bugün, Amerika'nın en efsanevi ailelerinden birinin ardındaki perdeyi aralıyoruz. Montaj hattının ötesine, yönetim masalarının perde arkasına, görkemli malikanelere ve acı dolu kişisel anlara uzanıyoruz. Bu, bir çiftçi çocuğunun hayalinin nasıl dünya çapında bir imparatorluğa dönüştüğünün ve o imparatorluğun onu yaratan ailenin elleriyle nasıl neredeyse parçalanma noktasına geldiğinin öyküsüdür. Ford adı yalnızca arabalarla değil, aynı zamanda ağır sorumluluklarla da anılacaktır. Bunu anlamak için zamanda geriye gitmeliyiz. 19. yüzyılın ortaları. Henry Ford, Michigan eyaletinin Dearborn kasabasında mütevazı bir çiftlikte dünyaya geldi. O dönemde Amerika, demir yolları ve at arabalarıyla birbirine bağlanan bir ülkeydi. İnsanların yaşamı hala güneşin doğuşu ve atların tıkırtısıyla ölçülüyordu. Şehirler ise farklı bir manzaraya sahipti. Fabrikaların bacalarından yükselen duman gökyüzünü dolduruyor, kömür ve sıcak metal kokusu havayı sarıyordu. Bu ilerlemenin kokusuydu. O yıllar sınırsız bir iyimserlik çağıydı. İnsanlar kendi emeğiyle yükselen, garajında ya da atölyesinde deneyler yapan girişimcilere hayranlık duyuyordu. Henry Ford işte bu çağın bir çocuğuydu. Klasik anlamda büyük bir eğitim görmedi. Onun üniversitesi, çarkların döndüğü, çekiç seslerinin yankılandığı atölyeydi. Ve tam da orada tarihin akışını değiştirecek hayali kurmaya başladı. Henry'nin en büyük tutkusu dişliler, pistonlar ve makinelerdi. Onun için gerçek öğretmenler atölyelerdeki çarklardı. Babası Williamsa bambaşka hayaller kuruyordu. Henry'nin çiftliği devralmasını, toprağa bağlı, güvenli bir hayat sürmesini istiyordu. Ama Henry için çiftçilik adeta zincirli bir hapishaneydi. Çamura saplanmış, sürekli tekrar eden yorucu bir döngü. Oysa onun kalbi bambaşka bir yerdeydi. Makinelerin iç dünyasında. Henüz çocuk yaşta babasının verdiği cep saatini parçalarına ayırıp yeniden birleştirmesiyle ün kazanmıştı. Bu yalnızca bir merak değildi. Adeta bir saplantıydı. İnsan emeğini hafifletecek, işleri daha hızlı ve verimli kılacak mekanik çözümler bulma arzusu. Gençlik yılları deneylerle, başarısız girişimlerle doluydu. Çiftliği erken yaşta terk ederek Detroit'te çırak makineci oldu. Mesleği en başından öğrenmeye başladı. Sonunda Edison Aydınlatma Şirketi'nde iş buldu. Doğal yeteneği sayesinde kısa sürede yükseldi ve baş mühendisliğe kadar geldi. Bu onun için sadece iyi bir iş değildi. Kahramanı Thomas Edison'un dikkatini çekecek bir fırsattı. Bir gün Henry, Edison'a benzinli motor fikrini heyecanla anlattığında Edison'un masaya yumruğunu vurarak "Genç adam, işte bu. Bunu buldun." dediği söylenir. Bu onay Henry için bütün kapıları açan bir işaret gibiydi. Ama onun aklı hiçbir zaman şehirlerin elektrik şebekelerinde değildi. Geceleri Detroit'teki evinin arkasındaki küçük tuğla kulübeye kapanıyor, çevresindekilerin boş bir uğraş dediği bir hayali inşa ediyordu. Atlı olmayan bir araba. Yıllar süren denemelerden sonra 1896 yılında ilk aracını tamamladı. Dörtlü bisiklet adını verdiği basit bir makine. Dört bisiklet tekerleği vardı. Direksiyon yerine bir dümen, iki silindirli küçük bir motorla çalışıyordu. Ama en önemlisi gerçekten hareket ediyordu. İlk denemesinde kulübenin kapısından çıkamayınca baltayla duvarı yıkmak zorunda kaldı. Bu sahne onun hayatı için adeta bir metafor oldu. Vizyonunun önünde engel varsa onu parçalayarak yolunu açardı. Detroit sokaklarında yaptığı ilk sürüş tam anlamıyla bir gösteriye dönüştü. Araç gürültüyle tıngırdıyor, patlıyor, atları ürkütüyor ama insanları büyülüyordu. Yeni bir çağın habercisi gibiydi. O ilk arabayı 200 dolara sattı. Parayı cebine koymak için değil, hemen bir sonrakini yapmak için.
Çünkü Henry için asıl mesele tek bir araba üretmek değildi. Zaten birçok mucit aynı şeyi deniyordu. Onun farkı, asıl dehası hayal bile edilemeyecek ölçekte üretim yapabilme vizyonuydu. Fakat o noktaya ulaşmak kolay olmadı. İlk girişimi Detroit Otomobil Şirketi, yatırımcıların aceleyle piyasaya çıkmak istemesi yüzünden çöktü. Henry ise sabırsız değildi. Tasarımlarını mükemmel hale getirmeden bırakmaya razı olmadı. İkinci girişimi Henry Ford şirketi, yatırımcıların yalnızca zenginlere hitap edecek lüks otomobiller üretmesini istemesiyle daha da dramatik biçimde sona erdi. Henry'nin gözünde ise araba yalnızca elitlerin oyuncağı değil, herkesin ulaşabileceği bir araç olmalıydı. Henry bir kez daha hayal kırıklığına uğrayarak şirketten ayrıldı. Yatırımcılar elinde fabrika ve makineler kalmıştı. Çözüm bulmak için Henry Leland adında bir uzmana başvurdular. Leland, bu girişimin hala potansiyele sahip olduğunu gördü ve devam etmeleri için onları ikna etti. Şirket, Detroit'in kurucusu Antoine de la Motte Cadillac'ın adıyla yeniden adlandırıldı. Böylece tarihin en büyük ironilerinden biri doğdu. Henry Ford'un başarısızlıkla sonuçlanan ikinci girişimi ileride en büyük rakibine dönüşecekti. Bu başarısızlıklar Ford'un itibarına zarar verdi ama ona önemli bir ders de kazandırdı. Hayalini gerçekleştirebilmesi için mutlak kontrole sahip olması gerektiğini anladı. Bunun için yatırımcıların güvenini kazanacak büyük bir gösteriye ihtiyaç vardı. Çözüm olarak iki devasa yarış arabası tasarladı. 990, 9 ve Arrow. Bu araçların kaportası yoktu, gövdesi yoktu. Yalnızca çelik bir çerçeve ve devasa motorlardan ibaretti. Henry yüksek hızlardan korktuğu için direksiyon başına oturmadı. Onun yerine cesur bir bisiklet yarışçısı olan Barney Oldfield'ı buldu. Daha önce hiç otomobil sürmemiş olan Oldfield, kısa sürede ustalaştı ve dönemin en ünlü sürücüsünü alt ederek yarışı kazandı. Bu zafer, Henry Ford'u yerel bir kahramana dönüştürdü. En önemlisi de ona yeniden yatırımcı bulmak için ihtiyaç duyduğu güvenilirliği sağladı. Bu defa şartlarını baştan koydu. Mühendislik kararları tamamen ona ait olacaktı. Lüks bir oyuncak değil, sıradan insanlar için pratik bir araba üretmek istiyordu. Çiftçi için, doktor için, fabrika işçisi için. Henry şöyle ilan etti: "Büyük kitleler için bir motorlu araba yapacağım. Aile için yeterince büyük ama bir kişinin kullanıp bakabileceği kadar küçük olacak. Ve fiyatı öyle düşük olacak ki düzenli bir maaş alan hiçbir insan onu almaktan geri kalmayacak." Yeni yatırımcıların desteğini alan Ford, 1903 yılında Ford Motor şirketini kurdu. O ilk yıllarda dışarıya, özellikle de motor ve şasi üreten John ve Horace Dodge kardeşlere büyük ölçüde bağımlıydı. Ancak kısa süre sonra taviz vermeyen ve zaman zaman sert bir şekilde uyguladığı kararlılığıyla tanınmaya başladı. Vizyonu 1908 yılında Model T ile zirveye ulaştı. Halkın sevgiyle Teneke Lizzie diye andığı bu otomobil güzel görünmüyordu ama çağının en mükemmel makinesiydi. Hafifti, sağlam vanadyum çeliğinden üretilmişti. Bozuk ve çamurlu yollara dayanabiliyordu. Yerden yüksekliği sayesinde bataklık gibi arazileri aşabiliyor. Tasarımı öylesine basitti ki bir çiftçi ahırında temel aletlerle onarabiliyordu. Henry'nin ünlü sözlerinden biri de buydu: "Müşteri arabayı istediği herhangi bir renkte alabilir. Yeter ki siyah olsun." Bu estetik bir tercih değil, verimlilik için alınmış bir karardı. Siyah boya en hızlı kuruyordu ve Henry'nin dünyasında hız her şeydi. Ama asıl devrim üretim sürecindeydi. Un değirmenlerinden ve et paketleme fabrikalarından esinlenerek Highland Park'taki yeni fabrikasında hareketli montaj hattını hayata geçirdi. Fabrikadaki gürültü kulakları sağır ediyordu. Çıplak Model T şasileri hattın başında ilerlemeye başlıyor. Her işçi aracın yanından geçerken yalnızca bir ya da iki basit görevi tekrar ediyordu. Sonuç çarpıcıydı. Bir arabanın üretim süresi 12 saati aşarken 93 dakikaya indi. Fiyatlar her yıl düştü. Sonunda bir Model T, sıradan bir işçinin birkaç aylık maaşına denk gelen 260 dolara satılmaya başlandı. Bu yalnızca bir araba değildi. Amerika'nın manzarasını değiştiren bir devrimdi. Banliyölerin doğuşunu, yolculuk kültürünü ve milyonlarca insan için yeni bir özgürlük duygusunu beraberinde getirdi. Ama montaj hattı başka bir gerçekliği de ortaya çıkardı. Tempo acımasızdı, görevler sıkıcıydı. Usta işçiler adeta insan makinelere dönüştürülüyordu.
Sosyal etkisi o kadar büyüktü ki Charlie Chaplin bunu Modern Zamanlar filminde hicvetti. İşçilerin işi bırakma oranı o kadar yüksekti ki 1913 yılında bu oran %370'e ulaştı. Şirket 14 bin kişilik iş gücünü koruyabilmek için her yıl 50 binden fazla işçi işe almak zorunda kalıyordu. Çözüm Henry'den geldi. 1914 yılında herkesi şoke eden bir karar aldı. Günlük ücreti 5 dolara çıkardı. O yıllarda bir fabrika işçisi ortalama maaşının yarısından daha azını kazanıyordu. Henry Ford ise herkesi şaşırtan bir hamle yaptı. Maaşları 2 katına çıkardı. Dünya adeta şoktaydı. Wall Street Journal bu kararı ekonomik bir suç olarak niteledi. Ama Detroit sokakları bambaşka bir manzaraya sahne oldu. Michigan'ın dondurucu kışında binlerce işsiz adam bu hayat değiştiren ücreti kazanabilmek için fabrika kapılarında kuyruk oluşturdu. Görünüşte bu bir iyilikseverlikti. Aslında ise parlak bir iş hamlesiydi. İşçilerin işi bırakma oranı hızla düştü. İş gücü istikrara kavuştu. Daha da önemlisi, kendi otomobillerini yapan işçiler artık onları satın alabilecek duruma gelmişti. Henry Ford yalnızca araba satmıyordu. Çalışanlarını da içine alan yeni bir tüketici sınıfı yaratıyordu. Fakat bu hayırsever imajın ardında çok daha karmaşık, hatta karanlık bir figür vardı. 5 dolarlık günün şartları da vardı. Ford, işçilerin ahlaki yaşamlarını incelemek için Sosyolojik Departman adında bir birim kurdu. Görevliler evlere gidiyor, not defterlerine gözlemler yazıyordu. Ev temiz mi? Eski ülkenizdeki ailenize para gönderiyor musunuz? İçki içiyor musunuz? Eğer bir işçinin özel hayatı Henry Ford'un katı ölçülerine uymuyorsa, maaşın yarısını oluşturan prim kesilebiliyordu. Bu yalnızca makineleri değil, insanları da yeniden şekillendirmek isteyen kontrolcü bir zihniyetin ürünüydü. Henry Ford'un kişiliği baştan sona çelişkilerle doluydu. Birinci Dünya Savaşı sırasında savaşı durdurmak için Avrupa'ya bir barış gemisi gönderecek kadar idealist bir pasifisti. Ama bu girişim safdillik olarak alay konusu oldu. Oysa İkinci Dünya Savaşı sırasında şirketi bambaşka bir yüz gösterdi. Amerika'nın cephaneliğinin temel taşına dönüştü. Öyle ki saatte bir bombardıman uçağı üretmeye başladı. Kibirli tarafı ise onu hayali bir projeye sürükledi. Amazon ormanlarının ortasında dev bir kauçuk plantasyonu ve hazır Amerikan kasabası kurma girişimi. Fordlandia adını verdiği bu proje, İngilizlerin kauçuk tekelini kırmayı amaçlıyordu. Ama yaprak hastalıkları, kültürel çatışmalar ve Henry'nin uzmanların uyarılarını dikkate almaması yüzünden felaketle sonuçlandı. Halk için bir kahramandı ama aynı zamanda koyu bir Yahudi düşmanıydı. Dearborn Bağımsız adlı yerel bir gazeteyi satın aldı. Burada yayımlanan ve Uluslararası Yahudi, dünyanın en büyük sorunu başlığı altında toplanan makaleler nefret dolu bir broşüre dönüştü. Adolf Hitler'in hayranlıkla okuduğu ve etkisinde kaldığı bir yayın haline geldi. Özel hayatında ise en büyük dayanağı eşi Clara Jane Bryant'tı. Henry'nin hayallerine en başından beri inanan, öfkesini dindirebilen ve düşüncelerini yumuşakça yönlendirebilen tek kişiydi. Sessiz ama vazgeçilmez bir ortak, devasa başarısının arkasındaki görünmez güçtü. Ama Ford hanedanının asıl trajedisi tek oğluyla ilişkisine dayanıyordu. Edsel Ford bir devin gölgesinde büyümüştü. Babası kaba, elleriyle çalışan, entelektüellere kuşkuyla yaklaşan bir adamken, Edsel nazik, kültürlü ve hassas bir ruha sahipti. O, sanat ve tasarıma hayran bir insandı. Babası fabrikada işçilerin yanında yürürken Edsel kusursuz dikim takım elbiseleriyle sessiz bir zarafet sergiliyordu. Edsel ayrıcalıklarla dolu bir dünyada yetişti. Özel okullara gitti, rafine bir zevk geliştirdi. Babasının küçümsediği elit çevrelerde kolayca kabul gördü. Onların saygısını kazandı. Henry için araba yalnızca işlevsel bir makineydi. Edsel içinse bir otomobil, güzelliğin ve kişisel tarzın ifadesi olabilirdi. Bu bakış açısıyla sanatın da önemli bir destekçisi oldu. Detroit Sanat Enstitüsü'nü finanse etti, Van Gogh ve Cezanne gibi sanatçıların eserlerinden oluşan değerli bir koleksiyon topladı. Özenle tasarlanmış evi, onun estetik anlayışının en somut göstergesiydi. En baştan beri sert, demir iradeli babayla sanatsal ve düşünceli oğul arasındaki fark gözle görülür şekilde büyüktü. Ama daha da acısı bu fark kapanmaz gibiydi. Henry'nin gözünde oğlunun rafine kişiliği bir güç değil, zayıflıktı. Oğlunu seviyordu.
Evet, ama kendi katı ve çoğu zaman hoyrat yöntemleriyle. Daha çocuk yaşta onu imparatorluğu devralması için yetiştirdi. 25 yaşına geldiğinde 1919 yılında Etsel'i Ford Motor Şirketi'nin başkanı yaptı. Yüzeyde bu, gücün nihai devrini simgeliyordu. Bir babanın oğlunu kutsaması bir taht devri. Ama gerçekte bu, içi boş bir taçtan fazlası değildi. Henry kontrolü bırakmadı. Başkanlık ünvanını törensel bir etiket gibi gördü. Belki oğlunu bu yolla sertleştirdiğini, acımasız dünyada sınadığını düşünüyordu. Ama kullandığı yöntemler zalimceydi. Etsel'in her kararını sorguluyor, fikirlerini küçümsüyor, otoritesini bilinçli biçimde baltalıyordu. Fabrika zeminine iner, ustabaşlarına kendi emirlerini verirdi. Böylece çalışanlar kime itaat edeceklerini bilemez hale gelirdi. Birine bir emir verirken hemen ardından başka birine çelişkili bir emir verirdi. Bu bilinçli olarak yaratılmış kaos, yalnızca kendisinin çözebileceği bir sistemdi. Aslında sürekli sadakat testleri yapıyordu ve sözde başkan olan Etsel'i rüzgarda savrulan biri gibi bırakıyordu. Onların çatışmasının merkezinde otomobilin geleceğine dair temel bir anlaşmazlık vardı. Bir mühendisin zihni ile bir pazarlamacının gözü arasındaki çarpışma. Henry için Model T yalnızca bir araba değildi. Adeta kutsal bir simgeydi. Basit, sağlam ve seri üretimin en saf ifadesiydi. Ona göre geçmişte işe yarayan bir şey sonsuza kadar işe yaramalıydı. Model T'yi değiştirmek felsefesine ihanet gibi geliyordu. Ama Edsel farklı görüyordu. Dünyanın değiştiğini fark etmişti. General Motors'un parlak lideri Alfred Sloan, müşterilere yeni bir şey sunuyordu. Seçim, stil ve konfor. General Motors'un stratejisi devrimciydi. Uygun fiyatlı Chevrolet'den lüks Cadillac'a kadar herkes için bir marka, herkes için bir model. Dahası her yıl yeni renkler ve yeni özellikler çıkararak insanların ilgisini canlı tutuyorlardı. Geçen yıl alınan bir arabayı eski hissettiren bu yöntem, modern tüketici arzusunun temelini atıyordu. Edsel Ford bu değişimi görüyordu ve şirketin ayakta kalması için uyum sağlaması gerektiğini biliyordu. Yıllarca babasına satış tabloları sundu. Model T'nin pazar payı giderek düşüyordu. Ama Henry bu verilere aldırmadı. Kendi başarısının hapishanesine kapanmıştı. Edsel ise şirketi bu çöküşten kurtarmak için çabalıyordu. Onun en büyük savaşı Model T'nin yerini alacak yeni bir otomobildi. Model A. Babasına karşı büyük bir direnç göstererek bu projeyi hayata geçirdi. Model A, çeşitli renkler ve gövde seçenekleriyle geldi. Bu Edsel'in vizyonunun bir zaferiydi. En gurur verici başarısı ise Lincoln Motor Şirketi oldu. 1922 yılında Ford tarafından satın alınan Lincoln, Henry için sadece başka bir fabrika demekti. Ama Edsel onu bir sanat eseri gibi gördü. Kendi elleriyle Amerika'nın önde gelen lüks otomobil markasına dönüştürdü. Bu onun hem vizyonunu hem de karakterini yansıtan bir mirastı. Zarif Lincoln Zephyr ve zamana meydan okuyan Lincoln Continental, Edsel Ford'un kişisel tutkularının ürünleriydi. Continental'in hikayesi ise bambaşkaydı. Aslında Edsel'in kendi tatili için sipariş ettiği Avrupa esintili özel bir kabriyoletten doğdu. Araba öylesine güzeldi ki Palm Beach yollarında sürdüğünde zengin dostları hemen sipariş vermeye başladı. Bu Edsel'in vizyonunun inkar edilemez bir kanıtıydı. Ama her adımda babasının direnciyle karşılaştı. Henry, oğlunun tasarım ve stile verdiği önemi saçma buluyor, bunu saf mühendislikten bir sapma olarak görüyordu. Çoğu zaman Edsel'in kararlarını alenen iptal ediyor, onayını korkutucu biçimde hissettiriyordu. Bunun en dramatik örneklerinden biri hala anlatılır. Edsel, modern bir gövde tasarımını onaylamıştı. Prototip hazırlandığında Henry öfkeye kapıldı. Aylarca çalışan mühendisler ve tasarımcıların önünde kil modeli baltayla parçalara ayırdı. Oğlunun vizyonuna vahşi ve aşağılayıcı bir reddiye. Mesaj açıktı. Şirket içinde tek bir vizyon kabul görecekti, o da Henry'nin vizyonuydu. Durumu daha da kötüleştiren, Henry'nin oğlunu etrafını sardığı adamlarla yalnız bırakmasıydı. En bilineni, şirketin servis departmanı başındaki Harry Bennett'ti. Eski bir denizci ve boksör olan Bennett, Ford'un celladı gibiydi. Departmanı, casuslardan, eski mahkumlardan ve kabadayı tiplerden oluşan bir iç güvenlik gücüydü. Görevi, sendikalaşma girişimlerini korku ve şiddetle ezmekti.
Henry'nin en güvendiği adamı haline gelen Bennet, nazik ve kırılgan Edsel'i adeta işkenceyle yıldırıyordu. Onu sürekli gözetliyor, dedikodular yayıyor, babayla oğul arasında fitne sokuyordu. Henry, çoğu zaman Bennett'in sunduğu çarpıtılmış versiyonlara inanıyordu. Şirketin başkanı olan Edsel, kendi kurumundaki bu gölge figürü kovmaya bile gücü yetmiyordu. Edsel Ford, dünyanın en zengin adamlarından biriydi. Kağıt üzerinde dev bir imparatorluğun başkanıydı. Ama gerçekte altın bir kafeste sıkışıp kalmıştı. Sessiz, onurlu bir insandı. Fakat kendi babasının elinden sürekli aşağılanmaya katlanmak zorunda kaldı. Bu ağır hayatın içinde en büyük dayanağı eşi Eleanor Clay Lowthian'dı. Eleanor, Detroit'in ünlü Hudson mağazalarının kurucusunun yeğeniydi. Güçlü iradeli, kocasını sonuna kadar savunan bir kadındı. Harry Bennett'ten nefret ediyor, kayınpederinin sertliğine karşı küçümsemesini saklamıyordu. Edsel ve 4 çocukları, Henry adını verdiği büyük oğlu Benson, Josephine ve William Clay için bir sığınak kurdu. Ailenin görkemli evi Gokler Point Malikanesi, Edsel'in sevdiği sanat eserleriyle doluydu. O ev, fabrikaların gürültüsünden ve şirket çatışmalarından uzak, zarafet ve huzurun hüküm sürdüğü bambaşka bir dünyaydı. Ama üzerindeki baskı hiç dinmedi. Edsel'in içsel sancıları bedensel hastalıklara dönüştü. Önce mide ülseri çıktı. Ardından bu hastalık 1940'ların başında mide kanserine evrildi. O en zor günlerde bile babasının gölgesi peşindeydi. Modern tıbbın önerdiği ameliyatları reddeden Henry Ford, oğlunu şirketin kendi doktoruna teslim etti. Soya fasulyesi, çiğ süt ve sebze sularından oluşan garip bir diyetle tedavi etmeye kalkıştı. Ölümcül bir hastalık karşısında tamamen etkisiz yöntemlerdi bunlar. Edsel'in eşi Eleanor, kocasının eriyip gidişini izlerken tarifsiz bir acı yaşıyordu. Bir yanda kayınpederine karşı beslediği geleneksel saygı, diğer yanda modern tıbbın kurtarabileceği inancı. Ama Edsel, hayatı boyunca olduğu gibi bu noktada da babasının iradesine boyun eğdi. Kendi bedeni yavaşça tükenirken bile Edsel'in sağlığı hızla kötüleşti. Henüz 49 yaşındayken Mayıs 1943'te hayata gözlerini yumdu. Ölümü yalnızca ailesi için değil, Ford Motor şirketi için de büyük bir trajedi oldu. Cenaze günü yaşlı Henry'nin bir ortağına dönüp "Şimdi bu şirketi kim yönetecek?" diye sorduğu anlatılır. Bu, oğlunu hayatı boyunca gerçekten takdir etmediğinin soğuk bir itirafıydı. Edsel, şirketin modern dünyaya uzanan köprüsüydü. Onun sessiz ama yenilikçi sesi sustuğunda Ford İmparatorluğu derin bir boşluğa düştü. Yerini neredeyse 80 yaşında ve bunamanın pençesine düşmüş bir Henry aldı. Ve bu kez ipleri elinde tutan karanlık gölgesiyle Harry Bennett'e itti. Eski denizci, eski boksör, şirketin demir yumruklu celladı. Henry'nin kulağına fısıldayan bir kuklacıydı artık. Ford Motor şirketi onların yönetimi altında sarsılmaya başladı. Üretim programları kaotik hale geldi. Kararlar keyfi biçimde alınıp geri çekiliyordu. Tüm girişim dünyanın en büyük savaşının ortasında her ay 10 milyon dolar kaybediyordu. Bir zamanların yenilmez hanedanı çöküşün eşiğine gelmişti. İmparatorluğun geleceği artık 3. kuşağın omuzlarındaydı. Edsel'in çocukları için bu yalnızca iş meselesi değildi. Babalarının hayatı boyunca hak ettiği değeri göremeden kalbi kırılarak eriyip gittiğini izlemişlerdi. Şirketi kurtarmak aynı zamanda onun anısını onurlandırmak demekti. Yaşlı Henry direksiyona geçtiğinde Ford tarihinin en karanlık günlerine sürüklendi. Bir zamanların parlak vizyoneri paranoya ve unutkanlığın sisinde kaybolmuştu. Verimliliğiyle efsane olan şirket bir karmaşaya dönmüştü. Teknolojik açıdan geri kalmış, rakipleri hidrolik sistemlere geçerken hala mekanik frenlere bağlı kalmıştı. Henry hala Bennett'in manipülasyonlarına açık hale gelmişti. Ve Bennett şirketi sertliğiyle yerin dibine çekiyordu. Durum o kadar kötüleşti ki Ford'un bombardıman uçakları üreten dev Willow Run fabrikasına bel bağlayan Amerika hükümeti bile alarma geçti. Savaş Bakanı Henry Stimson şirketi federal olarak devralmayı bile düşündü. Tam o sırada kurtuluş beklenmedik bir yerden geldi. Edsel'in en büyük oğlu Henry Ford II'den. 1917 doğumlu bu genç adam aile içinde Hank olarak biliniyordu. Babası öldüğünde donanmada görevliydi. Gerçek iş deneyimi yoktu. Daha çok sevecen ve hayatı seven doğasıyla tanınıyordu. Ama kriz onu hızla olgunlaştırdı. Yükselişinin arkasında 2 güçlü kadın vardı. Büyükannesi Clara Ford ve annesi Eleanor.
Eleanor, kocasının mirasını korumak için dişini tırnağına takmıştı. Onun hayatını zehir eden adamın şirketi yok etmesine izin vermeyecekti. Clara ise hayatı boyunca Henry'e sadık kalmış ama artık sevdiği adamın yerinde kafası karışık bir tiran gördüğünü bilen bir kadındı. İkisi birlikte dramatik bir yüzleşme başlattılar. Bir yönetim kurulu darbesi. Ve Ford hanedanında yeni bir dönemin kapıları aralanmaya başladı. Clara Ford, kocasına açıkça meydan okudu. Eğer yaşlı Henry kenara çekilip kontrolü 28 yaşındaki torununa vermezse elindeki büyük hisse bloğunu satmakla tehdit etti. Bu satış, ailenin şirket üzerindeki hakimiyetini yıkacaktı. Tehdit işe yaradı. Eylül 1945'te Henry Ford yenilmiş bir adam olarak başkanlığı resmi şekilde torununa devretti. Yeni lider Henry Ford II, yani aile içinde Hank olarak bilinen genç adam, babası Edsel'den ve dedesinden çok farklı bir karakterdi. Pragmatik, kararlı ve gerektiğinde sert davranabilecek bir yapıya sahipti. Şirketin tam da ihtiyacı olan liderlik buydu. İlk ve en sembolik hamlesi, Henry'nin korkulan gölgesi Harry Bennett'i kovmak oldu. Bu dramatik bir yüzleşmeydi. Rivayete göre Bennett, ofisinde genç Ford'a silah çekti. Hank hiç tereddüt etmeden şunu söyledi: "Beni vuramazsın Harry." Bu haber tüm Amerikan gazetelerinin manşetinde olur. Ardından Bennett'i fabrikadan uzaklaştırdı. Sonraki günlerde Bennett'in şirket merkezine açtırdığı gizli tünelleri ve gözetleme deliklerini betonla kapattırdı. Bu onun terör saltanatının kesin sonuydu. Henry Ford II tek başına bu enkazın altından kalkamayacağını biliyordu. Şirket bir organizasyon felaketiydi. Ne doğru dürüst muhasebe vardı, ne maliyet kontrolü. Ortada sadece korkuya dayalı bir kültür kalmıştı. Genç Ford alçak gönüllü bir adım attı. Dışarıdan yardım istedi. Savaşta istatistiksel analizlerle verimliliği artırmış olan parlak subaylardan oluşan bir grup, Tex Thornton önderliğinde şirkete katıldı. Aralarında geleceğin Ford Başkanı ve Amerika'nın Savunma Bakanı olacak Robert McNamara da vardı. Bilgiç çocuklar olarak tanınan bu ekip modern yönetim tekniklerini Ford'a getirdi. Planlama, mali disiplin ve rasyonel bir organizasyon yapısı. Bu, yaşlı Henry'nin sezgiye dayalı tek adam yönetiminin tam tersiydi. Sonuçlar etkileyiciydi. Ford yeniden doğdu. Hank'in liderliğinde şirket, Amerikan tüketicisinin değişen ruhunu yakaladı ve büyük bir büyüme dönemi başlattı. 1955'te iki koltuklu Thunderbird piyasaya sürüldü. Avrupa'nın cazip spor arabalarına karşı verilmiş zekice bir cevaptı. Böylece yeni bir kategori doğdu: kişisel lüks otomobil. Ve ardından 1964'te Mustang geldi. Lee Iacocca'nın önderlik ettiği bu model, otomotiv tarihinin en büyük başarılarından biri oldu. Sportif ve şık görünümünü mütevazı Ford Falcon'un ucuz şasisi üzerine inşa etmişlerdi. Fiyatı ise genç, savaş sonrası neslin erişebileceği seviyedeydi. Mustang yalnızca bir araba değildi. Kültürel bir fenomene dönüştü. Ama başarıların yanında büyük felaketler de yaşandı. 1958'de Ford, ironik biçimde Edsel adını verdiği yeni bir model piyasaya sürdü. Babasını onurlandırmak için tasarlanmıştı. Ancak kamuoyu bu arabayı reddetti. Garip ön ızgarası, yüksek fiyatı ve devasa beklentilerle şişirilmiş pazarlaması yüzünden büyük bir fiyasko oldu. Şirkete 100 milyonlarca dolar kaybettirdi. Bu, Henry Ford II için acı bir ders oldu. Ama aynı zamanda sonraki Mustang zaferini daha da tatlı hale getiren bir deneyimdi. 30 yılı aşkın süre boyunca şirketin başında kalan Henry Ford II adeta yeni bir kurumsal kraliyet figürüydü. Dedesi gibi tek adam değildi. Ama soğukkanlı ve kararlı tavrıyla Ford İmparatorluğunu ikinci kez kurtaran lider olarak tarihe geçti. Henry Ford II yalnızca bir şirket lideri değildi. Başkanlarla, krallarla aynı masada oturan küresel bir figürdü. Demir iradesiyle Ford'u yönetirken kişisel hayatı da magazin manşetlerinden düşmüyordu. 3 evliliği, Michigan, İngiltere ve Florida'daki evleri arasında şirket filosuyla yaptığı jet yolculukları onun savurganlıkla anılmasına yol açtı. Kendini sadece bir icra kurulu başkanı olarak görmüyordu. Detroit'in patriarkıydı. 1970'lerde zor günler geçiren şehri yeniden ayağa kaldırmak için dev Renaissance Center'ın inşasını tek başına üstlendi. Onun liderlik tarzı mutlak bir monarşiyi andırıyordu. Sözü kanun gibiydi. Bu en çok Enzo Ferrari ile yaşadığı efsanevi çatışmada ortaya çıktı.
Ferrari'yi satın alma girişimi başarısızlığa uğrayınca aşağılanmış hisseden Henry, ikinci mühendislerine tek bir emir verdi: Le Mans'a gidin ve onu yenin. Bu kişisel intikam 1966'dan 1969'a kadar süren Ford'un şaşırtıcı Le Mans zaferleriyle sonuçlandı. Aynı otokratik tavır bu kez kendi yıldız yöneticisi Lee Iacocca ile çatışmasına yol açtı. Çatışmanın kökünde yalnızca fikir ayrılığı değil, egoların çarpışması vardı. Iacocca'nın ünü markanın önüne geçmeye başlayınca Henry II bunu affedilemez buldu. "Adım binada yazıyor," diyerek 1978'de onu kovdu. Bu kararı açıklarken söylediği soğuk söz şirket tarihinde kaldı. Bazen birini sevmezsin. Üçüncü nesilde yalnızca Henry II yoktu. Kardeşleri de kendi sessiz miraslarını bıraktılar. İkinci oğul Benson Ford bir süre Lincoln Mercury bölümünü yönetti. Bayilerle sağlam ilişkiler kurdu, ulaşılabilir bir yönetici olarak tanındı. Ama kardeşinin baskın karakteri altında gölgede kaldı. Hiçbir zaman kral olmayacak bir prens gibiydi. Edsel'in tek kızı Josephine Clay Ford ise babasının zarafetini ve sanat sevgisini miras aldı. Detroit'in kültürel hayatında etkin bir figürdü. Sadece bağış yapmadı, müzelerin ve hayır kurumlarının yönetiminde aktif rol aldı. Ford adını iş dünyasının ötesine taşıyarak kültürel prestij ve sosyal vicdan kattı. En küçük oğul William Clay Ford Ice şirketle en kalıcı bağı kurdu. Yönetim kurulunda 50 yıldan fazla görev yaptı. Babası Edsel'in tasarım gözü onda da vardı. 1950'lerde Lincoln Continental Mark II'yi tasarlamak için ısrar etti. Bu otomobil en yüksek lüks standartlarına göre üretildi. Satılan her araç şirkete zarar ettirse de bu kar için değil, bir iddia içindi. Babasının ruhuna bir övgü ve Ford adının hala eşsiz kaliteyi temsil edebileceğinin bir kanıtıydı. William Clay Ford ayrıca iki önemli adım attı. 1963'te Detroit Lions futbol takımını satın alarak hem kişisel bir tutkuya hem de kentin gururuna yatırım yaptı. Aynı dönemde Firestone ailesinden Martha Park Firestone ile evlendi. Bu, Amerika'nın en büyük endüstriyel servetlerinden ikisini bir araya getiren sembolik bir evlilikti. Onların uzun ve istikrarlı beraberliği sık sık skandallarla sarsılan Ford ailesi için bir denge unsuru oldu. Üçüncü nesil imkansız gibi görüneni başardı. Çöküşün eşiğindeki bir imparatorluğu devralıp yeniden küresel bir güce dönüştürdüler. Ford adını tek bir kurucunun vizyonundan çıkarıp modern, karmaşık ve zaman zaman çalkantılı bir kurumsal hanedanlığa dönüştürdüler. Ama geriye bir soru kaldı. Dördüncü nesil, giderek karmaşıklaşan dünyada bu mirası sürdürebilecek miydi? 20. yüzyıl kapanırken otomotiv dünyası köklü değişimlere sahne oluyordu. 1970'lerin petrol krizleri acımasız bir uyarı olmuştu. Japonya ve Almanya'dan gelen rakipler tam zamanında üretim gibi yöntemleri ustalıkla uygulayarak Detroit'in tahtına meydan okuyordu. Çevre sorunları da gündemin merkezine girmişti. Ford'un üçüncü nesil liderleri yalnızca bu yeni zorluklarla yüzleşmeye başlamıştı. Ama gelecek çok daha büyük sınavlar getirecekti. Ford ailesinin dördüncü kuşağı bir kez daha muazzam baskı altında devraldı imparatorluğu. Bu baskı yalnızca dışarıdan değil, içeriden de geliyordu. 10 yıllar boyunca tek adam yönetimiyle idare edilen şirket artık birbirine rakip küresel bölümlerden oluşan bir feodal düzen gibiydi. Otokrat dönemi bitmişti. Yeni liderlerin diplomasiye, küresel bakış açısına ve içten yanmalı motorların ötesini görebilecek bir vizyona ihtiyacı vardı. Bu yeni dönemin yüzü William Clay Ford Küçük oldu. 1957 doğumlu William Clay Ford ve Martha Firestone'un oğluydu. Güçlü amcası Henry Ford II'nin tam tersiydi birçok yönden. Henry II eski usul bir sanayiciydi. Bill ise doğaya tutkuyla bağlı, sakin, düşünceli bir liderdi. Sinek balıkçılığına ve çevreye olan sevgisinden doğan erken bir çevrecilik anlayışı geliştirdi. 1980'lerin Detroit yönetim odalarında bu fikirler çoğu kez küçümseniyordu. Bill Ford, küçük, ailede şirketin sıralarında gerçekten yükselerek çalışan ilk kişiydi. İmalat, satış ve finansta 17 farklı görevde bulundu. Böylece işi içeriden öğrenerek tevazu dolu bir liderlik geliştirdi. 1999'da yönetim kurulu başkanı, 2001'de ise icra kurulu başkanı oldu. Fakat dönemi adeta
bir ateş sınavıydı. Kalite sorunları, şişmiş maliyetler ve rekabet karşısında zayıf düşmüş bir ürün yelpazesiyle karşı karşıya kaldı. Üstelik kısa süre içinde 10 yılın en büyük kurumsal krizlerinden biri patladı. Firestone lastik skandalı. Ford Explorer'larla yaşanan ölümcül kazalar kamuoyunda büyük bir öfke yarattı. Kriz, Ford ile Firestone'u birbirine düşürdü. Bu yalnızca iş dünyası için değil, Bill için kişisel bir fırtınaydı. Çünkü annesi bir Firestone ailesi mensubuydu. Amerika Kongresi önünde tanıklık etmek zorunda kaldı. Bir yanda annesinin ailesiyle kamusal bir kavga, diğer yanda kendi şirketini savunma görevi. Sonunda milyonlarca aracın geri çağrılmasına yol açan acı verici bir karar alındı. Ve Ford'la Firestone arasındaki 100 yıllık bağ tamamen koptu. Bütün bu kaosun ortasında Bill Ford küçük, sürdürülebilirlik için ısrarla bastırmaya devam etti. Ford, Escape hibrit modelini piyasaya sürdü. Amerika'da üretilen ilk hibrit spor amaçlı araç olarak tarihe geçti. Ama asıl sınavı 2008 küresel finans kriziyle geldi. Şirketin köklü bir dönüşüme ihtiyacı vardı. Bill, bu süreci günlük olarak yönetmek için en uygun kişi olmayabileceğini anladı. Cesur ve alçak gönüllü bir kararla icra kurulu başkanlığından geri çekildi ve Boeing'den Alan Mulalley'i göreve getirdi. Bir uçak adamı araba şirketini nasıl yönetebilir diye sorulduğunda Mulalley'nin cevabı netti. Bir otomobil 10.000 parçadan oluşur. Boeing 777 ise 4 milyon parçadan ve hepsi çalışmak zorundadır. Bill doğru kişiyi seçmişti. Birlikte tek Ford planını hayata geçirdiler. Şirketin parçalanmış bölümlerini birleştirdiler. Ve en kritik hamle krizin hemen öncesinde geldi. Ford'un fabrikaları, fikri mülkiyetleri ve hatta ikonik mavi oval logosu teminat gösterilerek 23,6 milyar dolarlık dev bir kredi alındı. Bu cesur kumar her şeyi kaybettirebilirdi. Ama işe yaradı. 2008'de dünya finans sistemi çökerken, rakipleri General Motors ve Chrysler iflas edip hükümetten yardım isterken Ford kendi kaynaklarıyla ayakta kaldı. Devlet yardımı almadan fırtınayı atlatabilen tek Amerikan otomobil devi oldu. Bu şirket çalışanları için derin bir gurur kaynağıydı. Ford'un öz yeterlilik imajı yeniden parladı. Bill Ford küçük yalnızca şirketi kurtarmadı. Aynı zamanda büyük babasının ruhunu da onurlandırdı. Ford adının hala yol gösterebileceğini ama yeni bir tarzla, işbirliğine açık, ileriye bakan, modern bir liderlikle kanıtladı. Bill'in öne çıkan figür olduğu bu nesilde kuzenler de şirketle bağlarını sürdürdü. Henry Ford II'nin oğlu Edsel Ford uzun yıllar yönetim kurulunda yer aldı. Bayi toplantılarında, yarış etkinliklerinde markanın simgesel elçisi olarak görüldü. Aile mirasının sessiz ama vazgeçilmez bekçisi oldu. Ford ailesinin 4. nesli yalnızca şirketin değil, devasa bayi ağıyla milyonlarca müşterinin de yüzüydü. Onlar giderek kurumsallaşan bir dünyada insani bağı temsil ediyordu. Bu dönemin dikkat çeken isimlerinden biri Elena Ann Ford oldu. Henry Ford II'nin torunu, erkek egemen bir endüstride direnç göstererek Ford tarihinde bir ilki başardı. Şirketin başkan yardımcılığına atanan ilk kadın aile üyesi oldu. Müşteri deneyimi sorumlusu olarak Ford ile müşterileri arasındaki ilişkiyi modernleştirmeye odaklandı. Bu, kurucunun sıradan insanla bağ kurma takıntısının güncellenmiş bir versiyonuydu. Artık mesele sadece araba üretmek değil, dijital çağda müşteriyle kalıcı bir ilişki kurmaktı. Ailenin spor dünyasındaki mirası da devam etti. William Clay Ford'un ölümünden sonra kızı Sheila Fordham, Detroit Lions futbol takımının başkanlığına geçti. Uzun yıllar kayıplarla anılan bu takımı dönüştürmek için kararlı adımlar attı. Cesur kararları sayesinde takım yeniden playoff iddiası taşımaya başladı. Sheila'nın görevi, Ford ailesinin defalarca yaptığı şeyi yansıtıyordu. Yoğun kamuoyu baskısı altında sevilen ama yıpranmış bir kurumu yeniden inşa etmek. 4. nesil, şirket tarihinin en çalkantılı dönemlerini yönetti. Ekonomik krizler, teknolojik devrimler ve efsanevi bir soyadını yaşatma baskısıyla boğuştular. Ama bunu yaparken aile kontrolünün anlamını da yeniden tanımladılar. Artık mesele tek bir kişinin mutlak gücü değildi. Ailenin adı ve payları çalışanlara, müşterilere ve topluma karşı bir sorumluluk simgesiydi. Şimdi gözler 5. nesilde. 21. yüzyılın ve ötesinin Ford mirasını şekillendirmek onların elinde olacak. Fakat karşı karşıya kaldıkları dönüşüm, hareketli montaj hattının icadından beri en büyük sarsıntı.
Bu yavaş bir evrim değil, varoluşsal bir fırtına. Bir yüzyıldan fazla özgürlüğün sesi olan içten yanmalı motorun kükremesi, yavaş yavaş elektrik motorlarının sessiz ve anlık gücüyle yer değiştiriyor. Performansın dili yeniden yazılıyor. Eskiden ölçü, beygir gücü, tork ve silindir hacmiydi. Şimdi kilowatt saatler, pil kimyası, işlem gücü ve kablosuz yazılım güncellemeleri konuşuluyor. Artık araba sadece bir makine değil, bağlantılı, akıllı, tekerlekler üzerinde yuvarlanan bir süper bilgisayar. Bu yalnızca teknolojik bir değişim değil, kültürel bir dönüşüm. Ve bu değişim Ford'un kalbine dokunuyor. Yüzyıllardır metal işçiliği, karmaşık tedarik zincirleri ve mekanik mühendislik üzerine kurulu bir şirket, artık yazılım geliştirme, kullanıcı deneyimi tasarımı ve veri yönetiminde ustalaşmak zorunda. Bu becerilerin çoğu Detroit'te değil, Silikon Vadisi'nde doğdu. Beşinci nesil için meydan okuma büyük. Ford adını elektrikli ve dijital çağda ne şekilde yaşatacaklar? Bir zamanlar endüstriyel devrimin simgesi olan bu aile, şimdi yeni bir devrimin eşiğinde duruyor. Rekabetin manzarası baştan aşağı yeniden çizildi. 20. yüzyıl boyunca Ford'un rakipleri tahmin edilebilirdi. Şehirde General Motors, yolda Chrysler, daha sonra Japonya ve Almanya'dan gelen meydan okumalar. Bugünse en tehlikeli rakipler Henry Ford'un hayal bile edemeyeceği varlıklar. Tesla Variance, bir otomobil üreticisinden çok teknoloji girişimi gibi davranıyor. Devasa giga fabrikalarıyla imalatın kurallarını yeniden yazıyor, doğrudan tüketiciye satış yapıyor ve karizmatik ama öngörülemez liderinin etrafında kült benzeri bir marka inşa ediyor. Apple ve Google var. Onlar arabayı üretmek istemiyor. Onun ruhunu kontrol etmek istiyor. İşletim sistemi, kullanıcı arayüzü, navigasyon ve en önemlisi direksiyonun ardında oluşan veriler. Gösterge panelinin kontrolünü kaybetmek, bir gün Ford'un tekerlekli bir Foxconn'a dönüşmesi anlamına gelebilir. Ve Çin'den gelen yeni dalga, BYD ve NIO gibi şirketler baş döndürücü bir hızla yenilik yapıyor, kritik batarya tedarik zincirlerine hükmediyor. Batılı rakipler onları yakalamakta zorlanıyor. Ford ailesinin yeni nesli için mesele yalnızca bir mirası sürdürmek değil. Ulaşımın anlamını kökten değiştiren bu fırtınada dev bir endüstri gemisini yönlendirmek. Kişisel riskler çok büyük. Her nesil kendi krizini yaşadı. Henry Ford II, dedesinin bunamasıyla çöküşün eşiğine gelen şirketi ayağa kaldırdı. Bill Ford, küresel finans krizini devlet yardımı almadan atlattı. Ama 5. neslin karşısındaki sınav çok daha derin olabilir. Bu artık bir yönetim ya da finans krizi değil. Bir kimlik ve anlam krizi. Onların alacağı kararlar, seçtikleri teknolojiler ve kuracakları kültür, Ford hanedanının 2. yüzyılda da yaşayacak mı, yoksa yalnızca 1. yüzyılın nostaljik bir kalıntısı mı olacak, bunu belirleyecek. Öne çıkan iki figür var. Alexandra Ford, English ve Henry Ford III. Onlar bir monolit değil, ailenin mirasının iki tamamlayıcı yanını temsil ediyor. Geçmiş ve gelecek arasındaki stratejik köprü. Henry Ford III, kurucunun soyadını taşıyor ve tarihle kesintisiz bağın simgesi. Alexandra Ford English ise Bill Ford'un kızı. O, değişimin temsilcisi. Bu yeni çağın zorlukları için yetiştirilmiş taze bir bakış açısı. İkisi de yönetim kurulunda. Bu ailenin niyetini açıkça gösteriyor. Tarihi kucaklamak ama ona zincirlenmeden. Alexandra'nın kariyer yolu değişimin en net işareti. Ailenin gölgesinde yetişmiş olmasına rağmen bilinçli olarak dışarı adım atarak kendini farklı alanlarda geliştirdi. Bu, Ford'un geleceğini belirleyecek yeni kuşağın küresel ölçekte ve farklı disiplinlerle yetişmiş bir nesil olduğunu gösteriyor. Artık mesele yalnızca araba yapmak değil. 21. yüzyılda Ford adı elektriğin sessiz gücünde, yazılımın görünmez dünyasında ve verinin yeni ekonomisinde yeniden tanımlanacak. 5. nesil için bu yalnızca bir sınav değil. Bu, hanedanın varlığını sürdürebilmesi için verilen en büyük mücadele. Alexandra Ford English sadece aile şirketinde üst düzey bir koltuğa oturmadı. Bambaşka bir dünyada kendi yolunu açtı. Kariyerine ikonik moda markası Tory Burch'ta başladı. Hızlı tempolu, trend odaklı lüks perakende dünyasında çalıştı, ardından danışmanlık yaptı. Bu yol aile işinden bir kaçış değildi. Tam tersine
modern markalaşmanın inceliklerini öğrenmek için bilinçli bir hazırlıktı. Moda ve lüks mallar, evreninde edindiği deneyim ona şunu öğretti. Bugün genç tüketiciler sadece bir ürün satın almıyor. Bir markanın hikayesine, değerlerine ve onun etrafında örülen deneyim ekosistemine yatırım yapıyorlar. Bu anlayış, Ford'un yalnızca otomobil satmaktan hareketlilik deneyimi sunmaya geçişinde paha biçilmez bir ders. Peki bu ne anlama geliyor? Artık müşteriyle ilişki, aracın bayiden çıktığı gün bitmiyor. Ford'un Blue Cruise gibi gelişmiş eller serbest sürüş sistemleri için abonelik hizmetleri sunması demek. Aracın kabinini önceden ısıtan, şarj durumunu gösteren, servis planlamasını doğrudan telefondan yapmaya izin veren kusursuz bir uygulama bağlantısı geliştirmek demek. Arabayı tıpkı bir akıllı telefon gibi havadan yazılım güncellemeleriyle sürekli gelişen bir platform olarak görmek demek. Alexandra'nın geldiği dünya tam da bu. Müşteriyle sürekli ilişki kurulan, markaların birer ekosistem haline geldiği dijital çağ. Onun uzmanlığı karbüratörlerde ya da kam millerinde değil, müşteri yolculuğunda, dijital temas noktalarında ve modern markayı tanımlayan deneyimlerde. Şirket içinde de bu vizyon doğrultusunda görev aldı. Otonom sürüş ve dijital bağlantı gibi stratejik alanlara odaklandı. Dengeli, veriye dayalı, açık sözlü yaklaşımıyla büyük amcası Henry Ford II'nin içgüdüsel ve otokratik yönetim tarzından bambaşka bir liderlik sergiliyor. 2021 yılında Ford'un yönetim kuruluna seçilmesi dönüm noktası oldu. 5. nesilden bu masaya oturan ilk kişi olarak şirketin geleceğinin yönünü simgeliyordu. Daha teknoloji odaklı, daha tüketici bilgili ve ileri görüşlü. Bu, aynı zamanda Ford'un yeni müşteri kuşağını anlama ve onlara uygun yeni bir şirket kurma iddiasının sembolüydü. Kuzeni Henry Ford III ise farklı bir yolu temsil ediyor. Edsel Ford'un torunu, tarihin en ünlü otomotiv soyadını taşıyor. Bu ad, bir armağan olduğu kadar ağır bir yük. Her kapıyı açıyor ama aynı zamanda her adımı mercek altında. Orada olmayı sadece soyuyla değil, kendi liyakatiyle hak etmek zorunda. Kendi yolunu çizerken önceki aile üyeleri gibi şirketin çeşitli kademelerinde çalıştı. Bu bir formalite değil, gerçek bir eğitimdi. Pazarlama departmanında markanın dış dünyayla nasıl konuştuğunu öğrendi. Daha da önemlisi işçi ilişkilerinde görev aldı. Fabrikaların zemininde zaman geçirdi. Bu deneyimler bugün her zamankinden daha kritik. Çünkü Ford'un geleceği yalnızca markanın prestijinde değil, aynı zamanda üretim hattındaki işçilerle kurduğu güven ilişkisinde yatıyor. Elektrikli araçlara geçiş, daha az parça gerektirdiği ve tamamen farklı üretim becerileri istediği için Ford'un sendikalı iş gücünün geleneksel işlerini büyük bir tehdit altına sokuyor. Bu yüzden fabrikanın zeminini yürümüş ve Otomotiv İşçileri Birliği'nin kaygılarını anlayan bir Ford'un yönetim tarafında bulunması paha biçilmez. Bu, onu doğrudan şirketin kalbine, arabaları inşa eden erkek ve kadınlara bağlıyor. Henry Ford III, büyük atalarından farklı olarak daha alçak gönüllü bir stile sahip. Bugün yatırımcı ilişkilerinde çalışıyor. Bu ironik bir pozisyon. Çünkü büyük babası Henry Ford, Wall Street bankacılarını güvensiz ve asalak olarak görmüş, hiçbir şey üretmeyen insanlar diye küçümsemişti. Ama 21. yüzyılda torunu tam da o finansörlerle yakın çalışmak zorunda. Yatırımcıları ikna etmek, şüpheci bir nesle Ford'un elektrikli ve yazılım tabanlı geleceğine yatırım yapmalarını sağlamak zorunda. Onlara şu mesajı vermesi gerekiyor. Ford bir dinozor değil, muazzam ölçeği, üretim gücü ve ikonik markalarıyla yaklaşan, elektrikli araç savaşlarında hala güçlü bir avantajı var. Onun yönetim kurulundaki varlığı, aileden birinin hala yükün başında olduğunu, şirketin köklere sadık ama geleceğe dönük olduğunu gösteriyor. 2021 yılında Alexandra Ford English ile birlikte yönetim kuruluna seçilmesi, 5. neslin birleşik bir cepheyle ortaya çıkışıydı. Bu iki isim, modern kapitalizmin kısa vadeli baskılarla dolu dünyasında nadir bulunan bir şeyi sağlıyor. Uzun vadeli hafıza. Çoğu yönetici, görev süresinin birkaç yılına odaklanırken onlar nesiller boyunca düşünerek karar alabiliyor. Yeni teknolojiler, büyük fabrika yatırımları, radikal dönüşümler. Hepsi ancak böyle bir perspektifle mümkün. Alexandra ve Henry, üçüncünün varlığı, yatırımcılara, çalışanlara ve müşterilere aynı güçlü mesajı veriyor. Ford hala bir aile şirketi. Hala bir ruha sahip ve uzun oyunu oynamaya kararlı. Ama bu yol kolay değil. Onlar sürekli bir denge oyunu oynamak zorundalar. Bir yanda 120 yıllık üretim mirası var.
F-150 kamyonları, Mustang gibi efsanevi ve karlı markalar, ülke çapındaki dev bayi ağı ve içten yanmalı motorlara kök salmış yüz binlerce çalışanın emeği. Bu miras hala şirketin temeli. Diğer yanda ise acil yenilik ihtiyacı var. Yavaş ve ağır adımlarla hareket eden bir endüstri devinin içine hız ve çeviklik isteyen bir teknoloji kültürünü yerleştirmek zorundalar. Çünkü artık araba yalnızca mekanik bir nesne değil, yazılım, hizmetler ve veri platformu. Ayrıca geçmişin günahlarıyla da yüzleşmeleri gerekiyor. Tesla ile rekabet etmek için sürdürülebilir ve tamamen elektrikli bir geleceğe yönelmek sadece iş stratejisi değil, aynı zamanda bir ahlaki sorumluluk. 20. yüzyılın çevresel mirası için bir kefaret ve iklim bilincine sahip bir dünyada iş yapabilmenin sosyal lisansını kazanma girişimi. Bu yüzden 5. nesil yalnızca bir bilançoyu yönetmiyor. Onlar ailelerinin karmaşık kimliğinin bekçileri. Ford adının 2. yüzyılda da hayatta kalıp kalmayacağını belirleyecek kararların sorumluları. Geriye bakıldığında Ford hanedanının hikayesi bize tek bir gerçeği hatırlatıyor. Hiçbir imparatorluk ne kadar büyük olursa olsun insan zayıflıklarına karşı bağışık değildir. Elimizdeki hikaye düz bir çizgi değil. Yaratılış, çatışma, neredeyse yok oluş ve yeniden doğuştan oluşan dramatik bir döngü. Henry Ford, modern sanayi dünyasını şekillendiren bir dahiydi. Ama aynı zamanda kendi ön yargıları ve otoriter inadıyla gözünü kör eden bir adamdı. Öyle ki yarattığı düzeni neredeyse felç ediyordu. Oğlu Edsel'e davranışı bir babanın egosunun neleri yıkabileceğine dair yürek burkan bir uyarı. Edsel Ford, şirketin ihtiyaç duyduğu vizyonerdi. Zarafeti ve ileri görüşlülüğüyle farklı bir yol öneriyordu. Fakat potansiyeli trajik biçimde bastırıldı. Onun hayatı Ford destanının tam merkezinde duran o kederli "ne olurdu" sorusu oldu. Henry Ford II, uçurumdan çekip kurtaran liderdi. Fakat onun dönemi de soydan gelen gücün tehlikelerini gösterdi. Kişisel kaprisler sağlam iş aklını kolayca gölgeleyebiliyordu. Ardından gelen kuşaklar sürekli aynı ince dengeyi kurmaya çalıştı. Geçmişi onurlandırırken geleceğe uyum sağlamak. Bu yüzyıllık aile dramından ne öğrenebiliriz? Belki mirasın taş bir anıt değil, canlı bir varlık olduğunu. Her neslin yeniden savunması, yeniden icat etmesi gereken, nefes alan bir şey olduğunu. Her büyük marka adının, her kurumsal amblemin arkasında sevgi, kayıp, hırs ve çatışmayla örülü insan öyküleri bulunduğunu. Ford ailesinin hikayesi yalnızca otomobil üretmekle ilgili değil, bir ulusun kendini yeniden kurmasıyla, aile bağlarının ağırlığıyla ve zamanın acımasız akışıyla ilgili. Bugün direksiyona geçen 5. nesil atalarının gölgelerini taşıyor. Dahiler, trajediler, zaferler ve hatalar. Onların yolculuğu bitmemiş bir hikayenin bir sonraki bölümü. Ford hanedanına yaptığımız bu derin yolculuğa eşlik ettiğiniz için teşekkürler. Unutmayın, en güçlü aileler bile sonunda yalnızca bir ailedir. Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşın ve efsanelerin arkasındaki gerçek öykülere devam etmek için beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın.